Evet değerli dostlar, sizin için bir tiny house köyüne geldik. Trakya'dayız. Mis gibi bir hava var. Şubat ayındayız ama hava da çok güzel. Güneş de çok güzel. Akşam saatleri yaklaştı. Tiny house köyü de aşağı yukarı burada 100 kadar tiny house var. Hepsini burada tabii değişik metrekareleri de var ama genelde yan yana 250 metrekare arsalar içine burada tiny house'lar koymuşlar. Size daha önce de tiny house videoları çekmiştik. Bu da onlara benzer bir tiny house. Ama bu tiny house'umuzun üstünde farkındaysanız bir kat daha var gördüğünüz gibi. Körüklü bir sistem var bunda. Asansör gibi düşünün. Buraya getirirken 4 metre yüksekliğinde aslında tiny house'unuz. Buraya geldikten sonra 5 metre oluyor gibi düşünebilirsiniz. Bir sistem onu yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Elektrikli bir sistem. İsterseniz indirebilirsiniz ama herhalde kurduktan sonra indirmenize gerek kalmayacaktır. Burada verandalı bir tiny house'umuz var. Aşağı yukarı 30 metrekare bir verandası var. Önünde çok güzel. Güzel de bir bahçesi var. Aynı zamanda otoparkı vesaire olarak da kullanılabiliyor burası. İsterseniz gelin biraz da böyle yürüyelim tiny house'a doğru. Tiny house'umuzun bu arada fiyatından da bahsedeyim ben size. Bu körüklü asansörlü tiny house'umuzun fiyatı 40.000 euro. İşte nasıl hangisini kullanıyorsanız. Öndeki verandası hariç ama. Bu haliyle montaj dahil buraya geliyor. Trakya tarafına buraya yakın taraflara montaj, kurulum her şey dahil arkadaşımız zaten yardımcı oluyor. O hepsi içinde 40.000 euro. Pazarlıkta hatta bir kısım var. Ama bu dediğim gibi veranda burada hariç. Bu veranda sonradan ekleniyor. Bu verandalarda aşağı yukarı metrekare fiyatı 100 euro civarı ama bu verandaların şöyle bir özelliği daha var. Murat'cığım biraz yaklaş. Ben sana onu da açayım göstereyim. Hatta şöyle içini gösterirsen o bile olur kamerayla. Bu ayakların üzerine oturtulmuş olan verandamızın bu arada bütün ayakları ayarlı. Yani diyelim ki toprak çöktü, herhangi başka bir sorun yaşadınız ya da tiny house'unuzun çöktü diyelim ki. Gerçi tiny house'un da altında yine bu sistem var. Ama aynı zamanda bu verandada da var. Verandanızın bu bölümün altını da aynı zamanda depo olarak da kullanabiliyorsunuz. O da çok güzel bir özellik. Burada şemsiyenizi koydunuz. Şezlonglarınızı koydunuz. Bahçeniz de oldukça güzel. Burası da nefis. Bu tarafa masanızı koydunuz hatta. Bu tarafta şezlonglarınız var. Yani çok güzel bir doğayla iç içe bir yaşam burada sizi bekliyor olabilir. Ben vallahi çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum tabii yeşili ve şeyi çok sevdiğim için. Şimdi tiny house fikri nereden gelmiş? Tiny house ekolojik yaşam isteyen, minimalist yaşam isteyen insanlar tarafından aslında geliştirilmiş diyelim. Oldukça da başarılı. Aşağı yukarı çünkü alt katından bahsedeceğim. Yani 20 metrekare civarında oluyor. Değişiyor çünkü metrekareleri onların. Genişlikleri 2,5 metre. Uzunluğu da 7, 8, 9, 10, 11 metreye kadar çıkabiliyor. Sizin isteğinize göre, fiyatı da ona göre değişiyor zaten. İşte körüklü sistemler var. Bir de böyle dışarı çıkan körüklü sistemler de var. İçinden böyle. Siz tiny house'unuzu getiriyorsunuz, buraya koyuyorsunuz. İçinden bir salon çıkıyor gibi düşünün. Çok da güzel oluyor. Ekolojik yaşam burada başlamış. Herkes bahçesinde meyvesini, sebzesini üreterek yaşıyor. Güzel de bir köy olmuş burası. Sadece tiny house alınıyor. Çünkü zaten burada aslında normalde imar yok. İmar olmadığı için de betonarme bina zaten yapamıyorsunuz burada. Ama tiny house koymakta hiçbir sakınca yok. İsterseniz yukarıyı da göstereceğim şimdi size. Buradan verandadan, merdivenden yukarı çıkalım. Buradan balkonu da çok güzel. Manzarası harika. Çünkü zaten bir ormanın içinde burası. Aynı zamanda bu tiny house köyü.
Biraz daha yüksekteyiz şu anda. Yatak odaların tabanı biraz daha altta kaldığı için aşağı yukarı zaten ayakta durabiliyorsunuz bunun içindeyken. Yatak odalarında 2 tane yatak odası var üstünde. Bir de arka tarafta. Burası 3+1 bir tiny house. Burası işte balkonu ve artık terası diyeyim. Önde verandası. Ve ben en çok sevdiğim şey dairelerde de öyle gezerken dublekslerde vesaire terasları oluyor. Ama şeyde bakarsanız bahçe katlarında da verandaları oluyor. Köy evlerinde de böyle. Hep benim en çok sevdiğim şeyler bunlar. Burada da harika doğal bir yaşam var. Evet, bu ürünlere sahip olmak isterseniz, ulaşmak isterseniz zaten telefon numaram sağ alt köşede duruyor. Beni arayabilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Bilgi isteyebilirsiniz. Arkadaşlarımız size güzel indirimler de yapabilirler. Siz isteğinize, ne istediğinize önemli olan karar verin. Ama tiny house istiyorsanız burası doğru adres. Yani bir tiny house fuarımız vardı geçen ay Beylikdüzü'nde. Oradaki standlar içinde gezdiğim, aslına bakarsanız en iyi tiny house'lardan biri de buydu. Bu arkadaşımız da Necmettin Bey katılmamıştı ama ondan işte gezdim, bu kadar iyisini de 1-2 tane görebildim sadece. Bu çok iyi, çok kaliteli tiny house üreten bir firma. Açıkçası buradan alırsanız dediğim gibi yardımcı olur arkadaşlar size. Evet, bu tiny house'un tanıtımını burada bitiriyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Çok sağ olun, var olun. Beğenip de abone olursanız çok daha fazla mutlu olacağız. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler.